Merhaba sevgili anneler. Bugün sağlıklı bir gebelik geçirebilmeniz için uzak durmanız gereken 10 besinden bahsedeceğim. Bu gıdaları sürekli olarak tüketmeniz sizin ve bebeğinizin sağlığına ciddi rahatsızlıklar verebilir. O yüzden videoyu dikkatle izlemenizi öneririm. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamilelikte yeterli ve dengeli beslenme yalnızca annenin vücudunu ve sağlığını değil, doğrudan bebeği de etkileyebilir. Bu dönemde annenin aldığı besinler plasenta aracılığıyla fetüse taşınır ve fetüs enerji ihtiyacını bu besinler aracılığıyla giderir. Bebeğin organ gelişimini sağlayabilmesi için annenin hem doğru besin tercihleri yapması hem de bu besinleri doğru miktarda vücuduna alması gerekir. Yeterli ve dengeli beslenme yaşamın tüm evrelerinde önemlidir. Ama gebelik döneminde de daha da önemli hale gelir. O yüzden sağlıklı bir hamilelik için uzak durulması gereken besinleri şu şekilde sıralayabiliriz. İyi yıkanmamış sebze ve meyvelerden geçen kötü huylu bakterilerin ve parazitlerin sebep olduğu enfeksiyonlar anne adayını olumsuz anlamda etkileyebilir. Tüm meyve ve sebzeler ya sirkeli suda bekletilmeli ya da akan suyun altına defalarca durulanarak yıkanmalıdır. Çiğ ya da az pişmiş etler toksoplazma riski nedeniyle tercih edilmemelidir. Toksoplazma çiğ veya az pişmiş et, pastörize edilmemiş keçi sütü, toprak, temiz olmayan sular aracılığıyla bulaşan bir parazittir ve insanlarda enfeksiyona yol açar. Hem anneye hem de bebeğe zarar verebilecek bir durumdur. Toksoplazmadan kaçınmak için tüm et ve tavuk ürünleri içerisinde pembelik veya kan kalmayacak şekilde iyice pişirilmelidir. Ayrıca çiğ et hazırlanırken ve pişirilirken kullanılan tüm mutfak malzemeleri de iyice yıkanmalıdır. Salmonella kaynaklı besin zehirlenmesinin önüne geçilebilmesi için yumurtanın hem sarısının hem de beyazının tam olarak pişmesi gerekir. Pişirme esnasında da sarısı beyazına göre biraz daha geç katılaştığı unutulmamalıdır. Ayrıca ev yapımı mayonez, ıslak kek gibi içerisinde çiğ yumurta ihtiva eden tariflere de dikkat edilmelidir. Salmonella kaynaklı besin zehirlenmeleri ciddi şekilde ishal ve kusmalara yol açabilir. Hamilelik daha hassas bir süreç olması nedeniyle bu belirtiler daha şiddetli geçebilmektedir. Balık omega 3 içeriği nedeniyle gebelik döneminde haftada 2 kere tüketilmelidir. Fakat bazı balık türlerinin civa içeriği nedeniyle fazla miktarda tüketilmesi zararlıdır. Ton balığı ve kılıç balığında yüksek oranda civa bulunur. Civanın yüksek miktarda alımı sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve böbrekler için zararlı bir etki gösterir. Ton balığı ve kılıç balığı gebelik döneminde ayda birkaç kereden fazla tüketilmemelidir. Hamilelik döneminde besin zehirlenmelerinden kaçınmak için pastörize veya UHT süt kullanımına özen gösterilmelidir. Pastörize edilmemiş süt kullanılacaksa öncelikli olarak kaynatılmalıdır. Bu tip pastörize edilmemiş sütler ya da ondan elde edilmiş peynir, yoğurt, dondurma gibi ürünler tercih edilmemelidir asla. Pastörize edilmeyen sütten yapılmış peynir tüketimi ile listeria enfeksiyonu kapma ihtimaliniz vardır. Bu da gebeliğe düşük, doğumsal anomaliler ve erken doğuma sebep olabiliyor. Anne adayları günlük 200 mg'a kadar kafein alabilmektedir. Çay, kahve, yeşil çay, granül, filtre kahve, çikolatada kafein bulunuyor. 6 ila 8 bardak açık çay veya 2 fincan Türk kahvesi veya 2 kupa granül filtre kahve bu düzeye denk gelebiliyor. Gebeler bu ölçüler dahilinde günlük kafein alımını sınırlandırmalıdır. Hatta gebelikte kafein kullanımı ile alakalı Instagram gönderisi paylaşmıştım. Açıklama kısmına bırakacağım linkten hem o gönderiye gidip hangi besinde ne kadar kafein bulunuyor onu öğrenebilir, hem de böyle faydalı içerikleri paylaştığım Instagram hesabını takibe alabilirsiniz.
Gebelik boyunca alkol uygun olmadığı gibi özellikle ilk 12 haftada alkol tüketimi bebeğe ciddi zararlar verebilir. O yüzden gebelikte alkol hiç tüketilmemeli desek yeri. Bir kadeh muhtemelen bebeğinize zarar vermez. Ancak gebelik sırasında alkolün hiçbir seviyesinin güvenilirliği kanıtlanmamıştır. En güvenli yol alkolden tamamıyla uzak kalmak olacaktır. Riskleri göz önünde bulundurmalısınız. Alkol içen annelerin düşük ve ölü doğum riski yüksektir. Gebelik sırasında çok fazla alkol tüketmek yüz bozuklukları, kalp sorunları, düşük doğum kilosu ve zeka geriliği gibi problemlere yol açabilecek fetal alkol sendromuna neden olabilir. Orta seviyeli içki tüketimi bebeğinizin beyin gelişimine etki edecektir. Herhangi alkol bağımlılığınız varsa gebelik öncesi Yeşilay gibi kuruluşlardan veya hastaneden gerekli desteği almanızı sizlere öneriyorum. Ada çayı, fesleğen, sedef otu ve kekik çaylarının fazla tüketilmesi rahimde kasılmalara ve bunun sonucunda düşük ve erken doğuma sebep olabiliyor. Bunun yanı sıra yeşil çayın da kafein içeriği olduğu akıllarda tutulmalıdır. Ihlamur ve kuşburnu gebelikte güvenle tüketebilen çaylardandır. Bitki çayı ile ilgili bir video kanalda paylaşmıştık. O videoya da sağ üstten çıkan bildiriden veya açıklama kısmındaki linkten gidebilirsiniz. Bitkisel çaylar tüketmeden önce kendi şahsi probleminize bağlı riskli olabileceğini göz önünde bulundurarak doktorunuza sormanızı öneriyorum. Gebelikte malum pek çoğumuz farklı yiyecekler yemek isteyebiliyoruz. Özellikle de kültürümüzde ciğer, böbrek, dil, dalak, uykuluk, işkembe, kelle paça gibi sakatat ürünleri tüketiminde dikkatli olmak gerekiyor. Hamile kalmadan önce veya gebelik öğrenildikten hemen sonra doktorunuzun önerdiği testleri mutlaka yaptırmalısınız. Bu testler sonucunda vücudunuzda bazı virüslere karşı koruyuculuk yoksa özellikle sakatat türevi yiyecekleri tüketmemeye özen göstermeli ve bu yiyeceklere çıplak elle dokunmamalısınız. Benzer şekilde koruyuculuk yoksa tüm evcil hayvanlardan da uzak durmanız gerekebilir. Ciğer A vitamini açısından çok zengin olduğu için gebelik döneminde yoğun tüketimi annede toksik etkilere yol açarak bebeğe zarar verebilir. Ayrıca sakatat türevi besinlerde toksin birikimi de olduğu için gebelik döneminde tüketimi risk yaratabilir. Alınan toksin ve kimyasallar anne adaylarının ve bebeğin organlarında farklı dokularda birikerek anne karnında ya da sonrasında hastalıklara neden olabilir. Kelle paça ve işkembe ise bazı bölgelerde temizlik sürecindeki aşamalarda kimyasal kullanılarak beyazlatıldığı için hem hamile kadınlar hem de fetüs için çok tehlikeli olabilir. Temiz ve sağlıklı ortamlarda yetiştirildiğinde vitamin ve proteinden zengin olan bu besinler mümkünse gebelik döneminde tüketilmemeli. Sonraki dönemde güvenilir ortamlardan alınarak yenmelidir. Gebelik doğası gereği şeker hastalığına zemin hazırlayan bir durumdur. Şeker içeriği yüksek gıdaları kontrolsüzce tüketmek kan şekeri kontrolünü bozabilir. Rafine şeker içeren ürünlerin ve ayrıca meyve tüketiminin gebelikte sınırlandırılması gerekir. Günlük meyve tüketimi gebelikte 2-3 porsiyon ile sınırlandırılmalıdır. Gebelik döneminde uzak durulması gereken besinleri sıraladığımız bir eğitim videosu oldu. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Gebelik, bebek gelişimi, çocuk eğitimi ve psikolojiye dair faydalı içeriklerin yer aldığı kanalımızdaki diğer eğitim videolarını izlemeyi unutmayın lütfen. Bu tarz faydalı içeriklerin YouTube'da ana sayfanızda yer almasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, ufacık da olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.